Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz acı biber. İçindeki faydalı maddeler nelerdir? Baş ağrısına etkisi nedir? Kalp krizini durdurur mu? Varislere etkisi nedir? Nasıl ve hangi tür acı biberleri tüketmemiz lazım? Bunları işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Acı biberin içinde A, B, C, E ve K vitaminleri bulunur. Ayrıca kalsiyum, demir, manganez, potasyum bakımından da zengindir. Kapsaisin acı biberin içinde bulunan ve acı tadı veren bir maddedir. Ayrıca da antioksidan olan flavonoids bileşimleri mevcuttur. Bunlardan en öne çıkan madde kapsaisindir. Acı biberin acı tadını veren maddedir ve değineceğimiz faydalarında en önemli sebebi başrol oyuncusu diyebiliriz kapsaisine. İlave olarak A vitamini, daha önce saydığımız vitaminlerden bir tanesi A vitamini oranı çok yüksektir. 5 gramlık bir acı biber tüketiminde yaklaşık günlük ihtiyacımızın yarısı kadar A vitaminini almış oluruz. Buna da yardımcı oyuncu diyebiliriz. Acı biberin kalp sağlığındaki yeri nedir? Bunu bir inceleyelim. Burada çok çarpıcı bir örnek var. Doktor John Christopher genç yaşlarında kalp damar problemleri, yaşadığı ülser sıkıntısı, kireçlenme gibi birçok rahatsızlıkları var. Ve doktoru bu şekilde 40'lı yaşlarını göremeyeceğini söylüyor. Kanada'da Bitkisel İlaçlar Akademisi'nde eğitim gördüğü sırada hocası acı biber konusunu işlemektedir. Acı biber uygulamaları ile kurtardığı hastalarından bahseder. Kendisi de bu şekilde acı biber kürüne başlar. 45 yaşına ulaştığında yapılan testlerde damar yaşının genç bir delikanlının damar yaşıyla aynı olduğu tespit edilir. Doktor John Christopher bu uygulamayla hiçbir kalp hastasını kaybetmediğini iddia ediyor. Birçok dokümanda da kendisinin bu sözleri aktarılıyor. Önemli travmalarda hastalarına 15 dakikada bir acı biber çayı içiriyor. Acı biber çayı nasıl oluyor? Bunun tarifine geçelim hızlıca. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı acı biberin karıştırılmasıyla acı biber çayı yapılıyor. Doktor bu karışımın her 15 dakikada bir travma geçiren hastalarına içilmesini sağlıyor. Ayrıca da günlük olarak da bu çayın tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu arada ben de bu çayı her gün tüketmeye çalışıyorum. Acı biber içinde bulunan kapsaisin maddesi vasıtasıyla kanı hareketlendiriyor. Tedavi edici olan kanımız. Kanı hareket ettiren her şey tedavi edicidir diyebiliriz. Sağlıklı kan dolaşımı sağlıklı hayat anlamına geliyor. Acı biber dolayısıyla kapsaisin maddesi dışarıdan vücudumuza uygulandığında da o bölgede kan dolaşımını hızlandırıyor ve kanın aynı şekilde o bölgeye hareket etmesini sağlıyor. His kaybı olan bir bölgeye uygulandığında da mesela diyelim ki ayak parmaklarımıza o bölgede karıncalanma başlıyor öncelikle. Sonra da batma hissi uyanıyor. Bu da o bölgede tekrar bir canlanma olduğu anlamına geliyor. Bunu nasıl uyguluyorsunuz? Herhangi bir yağ, zeytinyağı olabilir. O bölgeye sürülüyor. O da acı biberi tutması için uygulanması gerekiyor ve üstü kapatılarak akşamdan sabaha kadar beklenmesi tavsiye ediliyor. Bunu uygulamadan önce cildinize bir test yapmayı da ihmal etmeyin. Özellikle pankreas, akciğer ve prostat kanserlerine karşı iyi geldiği söyleniyor. Bu konuda da Doktor Michael Freeman'ın bir ifadesi var. Onu tekrarlayalım. Kapsaisin tümör hücrelerinin protein yapısına tutunuyor ve tümör hücreleri kendilerini imha ediyor. Bir nevi intihar ediyorlar. Acı biberin baş ağrısına da iyi geldiği söyleniyor. Buna da kısaca değinelim. Kapsaisin maddesi bazı insanlara keyif veriyor. Bu nasıl oluyor? Acı yerken hem burnumuz akıyor, gözümüz yaşarıyor ama bir taraftan da acı yemeye devam ediyoruz. Bu madde beynimize o bölgede bir yanma olduğu mesajını iletiyor. Aslında fiziksel bir yanma yok. Beynimizde ne yapıyor? Vücutta endorfin ve
dopamin salgılanmasını sağlıyor. İşte bu endorfin salgılanması sonrasında sinirlerimizin acı iletilmesini bloke ediyor. Acı biberin varisler üzerindeki etkisi nelerdir? Böyle bir etki var mı? Bunu inceleyelim kısaca. Acı biberin etken maddesi kapsaisin, kan dolaşımının efektif bir şekilde yapılmasında çok etkili. Yemeklere atılarak tüketilmesi, çay olarak içilmesi, ilave olarak kreminin sürülmesi de oradaki kan dolaşımını çok etkili bir hale getireceği için varislere iyi geleceği söyleniyor. Acı biberin başka ne tür faydaları var? Akciğerlerin zarını onarıyor. Gereğinden fazla pıhtılaşmayı engelliyor. Vücudu ısıtıyor, metabolizmayı yükseltiyor, kilo verilmesine yardımcı oluyor. Tabii şunu da unutmayalım, iştahı da arttırdığı için burada bir çelişki de olabilir. Soğuk algınlığı ve griple mücadelede etkili. Toksinleri terleyerek atılmasını sağlıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Midede ülser oluşumuna direnç gösteren yapının oluşmasını sağlıyor. Kanamayı durduruyor dışarıdan uygulanmak suretiyle. İç kanamayı iyileştiriyor. Bu da ağızdan tüketimle. Yine baş ağrısında olduğu gibi yaralanmalarda da ağrı kesici. Yılan ve böcek ısırmalarında dışarıdan uygulanmak suretiyle yine ağrı kesici özelliği mevcut. Buna da değinmeden geçmeyelim. Hamileler ve emziren anneler doktorlarına danışsınlar. Güçlü etkileri olan bitkileri kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Peki ne tür biberler tüketmeliyiz? Tüm acı biberler kapsaisin maddesini içeriyor. Zaten acı tadı veren kapsaisin maddesidir demiştik. Dolayısıyla hepsinden tüketilebilir. Acı miktarı ne kadar yüksekse ki acı miktarının tespiti SHU birimiyle yapılıyor. Bunu da ekranlarda vereceğim. Çeşitli biberlerin acı oranları nasıldır bir fikrimiz olsun. Taze biberleri her zaman tüketebiliriz. Kurutulmuş acı biberleri de pul biber, toz biber olarak tüketilebilir. Yalnız burada çok önemli bir husus var. Yapılan testlerde kurutulmuş acı biberlerde alfa toksin tespit ediliyor. Alfa toksin de küflenme sonucu ortaya çıkan bir aslında zehir. Buna çok dikkat edelim. Acı biberlerin nemsiz veya nemi oldukça düşük ortamlarda kurutulması ve depolanması çok çok önemli. Evimizde de aynı şekilde. Mümkünse buzdolaplarında nemi düşük bir şekilde tutulması lazım. Yoksa faydadan çok zarara dönmüş olur. Alfa toksin fazla konuşulmayan bir konu. Herkese iyi günler diliyorum.